30 yıldır herkes bu filmi kopyalamaya çalışıyor. Ama kimse tutturamıyor. Çünkü işin sırrı sürprizde değil. Sürprize giden o sapasağlam yolda. Olağan Şüpheliler 1995 yapımı bir suç gerilim filmi. 5 şüpheli, bir sorgu odası, anlatılan tek bir hikaye. IMDb'de 8.5, eleştirmenlerde %87. Bunlar güzel rakamlar da asıl mesele şu. Aradan 30 yıl geçti. Sayısız film aynı numarayı denedi ama bu kurgu 1 milim bile gevşemedi. Hala ilk günkü gibi tıkır tıkır işliyor. Film tamamen bir sesin üstüne kurulu. Verbal adındaki adam sorgu odasında oturuyor, 6 hafta öncesini anlatıyor. Biz de onun ağzından bir suç dünyasına dalıyoruz. Atmosfer soğuk, dumanlı, tehditkar. San Pedro limanının paslı, ışıksız köşelerinin filmin teninize geçen bir ağırlığı var. Her sahne bir sonrakine sinsice bağlanıyor, hiçbir replik boşa düşmüyor. Kevin Spacey'nin o sakin, ürkütücü anlatımı da filmin omurgası. Adam neredeyse fısıldıyor ama odadaki gerilimi tek başına taşıyor. Yani bu sırf bir soygun hikayesi değil, sözle örülen, adım adım sıkışan bir gerilim. İzlerken huzursuz olursun ama gözünü de ayıramazsın. Şimdi rakiplerin pek değinmediği bir noktaya gelelim. Ödüller. Bu film 2 Oscar kazandı. İkisi de tesadüf değil. Birincisi Christopher McQuarrie'ye en iyi özgün senaryo dalında. Yani filmin o demir gibi iskeleti boşuna sağlam değil. Ödüllü bir kalemin, satır satır hesaplanmış bir yazının işi. İkincisi Kevin Spacey'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu. Tek bir sandalyede oturup koca bir filmi taşıyan o performans, akademiyi de ikna etmiş. Eleştirmen tarafında da %87'lik bir oran var. Çıktığı dönemde de bugün de aynı saygıyı görüyor. Kısacası hem Oscar masası hem basın aynı şeyi söylüyor. Bu yazımıyla ve oyunculuğuyla zirveye oynayan bir film. Övgü değil, kanıt. Peki bu film hoşuna gittiyse sırada ne koyalım? 3 sağlam öneri. Hafızanla oynayan, anlatıcısına güvenip güvenemeyeceğini sana baştan sona sorgulatan filmleri seviyorsan, Memento tam sana göre. Orada da zaman tersine akıyor. Gerçek parça parça yerine oturuyor. Suç dünyasının içine girip adım adım yükselişi, sonra da çöküşü izlemeye bayılıyorsan, Sıkı Dostlar bir başyapıt. Scorsese'nin en iyilerinden. Bir de Şüpheli var. Aynı sorgu odası gerilimini, aynı kim doğruyu söylüyor, kim yalanın arkasına saklanıyor havasını paylaşıyor. Üçü de olağan şüphelilerle aynı damardan besleniyor. Şimdi sıra sende. Seversin eğer. Zeka oyunu seven, finalde her şeyi yeniden düşünmek için filmi başa saran, hızlı aksiyon yerine sağlam kurguya değer veren biriysen, bu film izleyiciye saygı duyuyor. Seni aptal yerine koymuyor. Her ipucunu önüne usulca bırakıyor. Gerisini sana güveniyor. Pas geçersin eğer. Sürekli patlama, kovalamaca, yüksek tempo arıyorsan. Burada şiddet az, gerilim ağır ağır biriken cinsten. Ayrıca filmin neredeyse tamamı bir adamın anlatımına yaslanıyor. Dikkat ve sabır ister. Ama o sabrın karşılığını sonunda fazlasıyla alırsın. Söz veriyorum. Karar gayet net. İzle. Bir film 30 yıl sonra hala taklit edilemiyorsa bunun tek bir sebebi var. O da senaryo zanaatı. 2 Oscar, %87 eleştirmen oranı, 8.5 IMDb puanı sırf süslü rakam değil. Eskimeyen, kendini hala kanıtlayan bir işin imzası. Sonunu bir yerlerden duymuş bile olsan hiç fark etmez. Çünkü bu filmin asıl keyfi o sona nasıl gidildiğini görmekte. Oraya kadar uzanan yol tek başına bilet parasına değer. Üstelik bu film bir kez izlenmez. Bittiği an baştan başlatıp her şeyi yeni gözle görmek istersin. Peki sana sorum şu. Sırf finali için değil, kurulduğu yapı için baştan izlenmeyi hak eden başka hangi film aklına geliyor? Yorumlara yaz, merak ediyorum. Bir sonraki incelemede yine bir klasiği masaya yatırıyoruz. Kaçırma.